Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef Omikron virüsü yani koronavirüsün mutasyona uğramış olan haliyle ilgili vakalar görülmeye başlandı. 2 vaka tespit edilmişti. Ancak bu sayının daha fazla olduğu yönünde açıklamalar geldi. Bunun yanı sıra koronavirüse yakalanan insanların sayısı da her geçen gün artıyor. Şu anda rakamlar 70 bin seviyesinde, ancak çok kısa bir süre sonra bu rakamın 100 bin seviyesine çıkacağı belirtiliyor. Robert Koch Enstitüsü Başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak mevcut vaka sayılarının açıklamış olduklarından daha da yüksek olduğunu ifade etmişti. Bunun anlamı şu: Almanya'daki vaka sayıları net ve doğru değil. Çünkü bu işi yöneten, bütün organizasyonu yapan Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı bunu açık bir şekilde itiraf etti. Mevcut durumun daha da ağırlaşacağını, önümüzdeki 4 ay boyunca, en az 4 ay boyunca durumun kritik seviyede kalacağını söyledi. Değerli izleyicilerimiz, bu ortaya çıkan Omikron varyantıyla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi Almanya'da haber merkezimize geldi. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Münih'teki Maximilians Üniversitesi'nde görevli olan Profesör Doktor Oliver Kepler bir açıklama yaptı ve varyantın tespitinden önce de seyahat edenlerin olduğu düşünülürse, yani Güney Afrika'da biliyorsunuz doğmuştu, buraya gidenlerin olduğu düşünülürse Almanya'da birkaç yüz Omikron vakası olabileceğini işaret etti. Kepler, Almanya'da 4. dalganın Delta varyantı olduğunu ifade ederken alınacak tedbirlerle Omikron varyantının yayılmasının engellenebileceğini de söyledi. Almanya'daki ilk Omikron varyantı korona vakası Max von Papen-Koffer Üniversitesi tarafından tespit edilmişti. Profesör Kepler, aşı etkinliğindeki azalma ve hastalığın ciddiyeti açısından yeni varyantın özelliklerinin değerlendirilmesinin hala zor olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdiye kadar bilinenlerin durumun daha da kötüleşeceği korkusuna yol açtığını belirten Kepler, bu nedenle 4. dalgayı kırmak için daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi. Yani Kepler şunu söylüyor, diyor ki daha çok kapatın, daha çok yasak getirin, sokağa çıkma yasağı ilan edin. Bunun yanı sıra aşı olmayanları da adeta dar ağacına asın. Yani arkadaşlar bakın, benim burada katılmadığım nokta şu. Tabii bilim insanları mutlaka en doğruyu biliyordur ama biz de sade vatandaşlar olarak herhalde birkaç söz söyleme hakkına sahibiz. Bakın ne diyor? Daha fazla tedbir. Tedbir ne demek arkadaşlar? Yasak getirmek demek. Peki getirdiğiniz geçmişteki yasaklar işe yaradı mı? Eğer yaradıysa bugün Almanya'nın ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinin gelmiş olduğu nokta nedir? Şu an Almanya'da geçen yılın bu dönemine göre kıyasladığımızda daha fazla vaka var. Üstelik ülkede neredeyse 55 milyon insan aşılanmasına rağmen vaka sayısı geçen yıldan daha fazla. Yani bilim insanlarımız tabii ki doğruları söylüyorlar. Yapmış oldukları araştırmaların neticesini bizlerle paylaşıyorlar ve doğruları bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, aslında durum şu: deneme yanılma yöntemiyle, yap boz yöntemiyle ya da el yordamıyla, yani engelli, görme engeli olan insanlar ne yapar bir şekilde, eğer o yeri bilmiyorsa eller dokunur. Aa, budur budur. Şimdi aynen bu duruma dönmüşüz. Yani insanlara olmadı bir daha. Yok o bunu kapatıyoruz, bunu açıyoruz. Yok o olmadı, bu açma kapama yanlış olmuş, biz bir daha tekrar en başa dönüyoruz falan derken 2 yılımız gitti arkadaşlar. Şimdi bilim insanları sadece söyledikleri yasak. Yasakları getirin, halk kapansın, evinde dışarıya da gitmesinler. Tamam, güzel. Zaten bunlar yapıldı, yapılıyor da. Avrupa'nın pek çok noktasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunu ilk ilan eden ülkede Avusturya olmuştu hatırlarsanız. 20 günlük karantina. Şimdi kıymetli izleyicilerim, bu sıvılar, bu virüsle ilgili sıvılar piyasaya çıkmadan önce tamam dendi, değil mi? Bu iş bitiyor. Her şey kontrol altına alınıyor. Hatta Almanya'da Merkel de dahil olmak üzere pek çok bakan çıkıp şunu söyledi. Dedi ki biz bu işi çözüyoruz, kontrol altına aldık dedi. Sadece 3-4 ay önce. Şimdi geldiğimiz duruma baktığımız zaman siyasetçilerin de bu gerçeklerden bir haber olduğunu, siyasetçilerin de aç kapa oyunu oynadığı yorumunu yapabiliriz. Danimarka, değerli izleyicilerimiz, Danimarka
pek çok ülkeden önce yasakları kaldırdığını söyledi. Tamam, kaldırdı. Şimdi ne oldu? Vaka sayısında korkunç bir artış var. Belçika'ya bakıyoruz, aynı. Avusturya'ya bakıyoruz, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu tüm ülkelerde tablo aynı arkadaşlar. En başa dönülüyor. Ben bunları anlatırken sakın beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Sadece durumu değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi bu sıvıları bulan insanların da siyasetçilerin de ortada olmadığını gözlemliyoruz. Siyasetçiler çıkıp şunu söylüyor. Diyor ki biz şunu kapatacağız, şu kararları alacağız, şunları yapacağız. Bu sıvıları bulanlar da şunu söylüyor. Diyor ki biz işte yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz. Bu omikron varyantı ile ilgili olarak da önümüzdeki günlerde açıklamalar yapacağız. İşte bir kısmı da diyor ki şu kadarı koruyor, bu kadarı korumuyor gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama arkadaşlar hiç kimse şu soruya yanıt vermiyor. Nedir bu soru? Alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayısı neden en başa döndü? Sıvılanma dediler. İnsanlar bu sıvıları vurdurdular. Maske dediler, mesafe dediler. Bunların hepsi yapıldı. Buna rağmen bugün Almanya'da vaka sayıları 100 bine doğru koşuyorsa, bugün Avusturya kapanmışsa, İsviçre kapanmayı konuşuyorsa, Hollanda'da hastaneler dolmaya başlıyorsa, Belçika'da büyük bir tedirginlik varsa bu alınan önlemlerin başarıya ulaştığını söyleyemeyiz. Türkçe başka bir ifadeyle Hatice'ye değil neticeye baktığımız zaman tablonun hiç de iç açıcı olmadığını gözlemliyoruz. Şimdi ne geldi? Omikron varyantı. Hatırlarsanız Brezilya varyantı vardı. Hindistan varyantı vardı. Güney Afrika varyantı vardı. Varoğlu vardı. Şimdi o kadar enteresan bir durumla karşı karşıyayız ki bu kadar vaka sayısı artmışken artık hepimiz alıştık. Eskisi kadar korkmuyoruz. Eskisi kadar da maalesef üzülerek gözlemliyorum ki pek çok insan tedbir almıyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki, İsviçre'de yaptı bu açıklamayı. Mart ayına kadar Avrupa'da 2 milyon 200 bin kişinin ölmesini bekliyoruz dedi koronavirüse bağlı olarak. Değerli izleyicilerimiz, 2 milyon 200 bin kişi. Korkunç bir rakam. Şu anda 3. Dünya Savaşı çıksa herhalde 2 milyon civarında insan ölür diye düşünüyorum. Yani Avrupa şu anda savaşta değil. Avrupa şu anda almış olduğu bütün önlemlere rağmen 2 milyon 200 bin insanını eğer kaybediyorsa Merkel'inden Macron'una kadar tüm siyasetçilerin başarısız olduğu yorumunu yaparsak sanıyorum yanılmayız. Kıymetli izleyicilerimiz, insanoğlunun kaderi maalesef bu siyasetçilerin elinde. İnsanoğlunun sağlığı da bu siyasetçilerin elinde. Çünkü siyasetçiler aç kapa oyunu oynuyorlar. Onlar ne diyorsa insanlar da bunları yapmak mecburiyetinde. Kanunlar bunu söylüyor. Tamam, güzel. Peki bir diğer önemli soru. Yarın öbürsü gün ya da mevcutta bu sıvılarla ilgili olarak birinin başına bir şey gelirse, olumsuz bir durum olursa, bunun sorumlusu bu yasakları getiren siyasetçiler mi olacak? Yani vatandaşın bir tanesine ciddi anlamda diyelim ki yan etki yaptı. Yapanlar da var. Bunun sorumlusu siyasetçiler mi? Siyasetçileri bu konuyla ilgili olarak yargılamak mümkün mü? Ben söyleyeyim, tabii ki hayır. Onlar diyecekler ki bilim kurulu bana önerdi. Ben de bu sıvıların vurulmasını istedim dedi. Şimdi akış bu olacak. Ama bu arada olan kime olacak? İşte benim gibi sade vatandaşlar. Değerli izleyicilerim, her şeyin bir altyapısının oluşturulmaya çalışıldığı, hukuki zeminin oluşturulmaya çalışıldığı Avrupa ülkelerinde maalesef bu sıvılarla ilgili olarak hukuki zeminin oluşmadığını ama buna rağmen milyonlarca insanın bu sıvılarla buluşturulduğunu gözlemliyoruz. Doktorlarımız ne diyorsa onu yapalım. Bunda bir problem yok arkadaşlar.
Benim size tavsiyem de mutlaka doktorunuza danışın. Gereğini yapın. Doktorunuz ne diyorsa mutlaka onların söylemiş olduklarını dikkate alın. İnsan sağlığı bu. Şimdi düşünün. Yeryüzünde 5 milyar insan var yaklaşık. Bu 5 milyar insanın her biri ayrı bir hücreden oluşuyor. Milyarlarca, katrilyonlarca hücremiz var. Herkesin de ayrı ayrı hücreleri var. Herkes başka bir fert, başka bir insan. Ama her ne hikmetse bu siyasetçiler kararları alırken şu kadar yapılacak, şu kadar doz olacak diyorlar. Kime ne kadar yaradığı ya da yaramadığı konusunda da pek çok çelişki, medyaya yansıyan pek çok haber var. Yani kafalar net değil, bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Türkçesi bu, ben böyle anlıyorum. Değerli izleyicilerimiz, daha uzun yıllar biz bu salgın işinden kurtulamayacağız. Bunu da bilim insanları söylüyor, ben söylemiyorum. Hayatımızda kalmaya devam edeceğiz. Mezara girene kadar da bu sıvılarla olan aşkımız bitmeyecek. Görünen bu. Açıklanan bu. Çünkü her geçen gün yeni bir varyant, her geçen gün yeni bir sıvı derken baktık 2 yıl geçti. Daha önümüzde çok 2 yıllar var. Benim naçizane tavsiyem size, kendinizi koruyun kardeşim. Maske ise maske, mesafe ise mesafe, doktorunuz sıvı diyorsa sıvı, ki yarın öbürsü gün üzüleceğiniz bir durumla karşılaşmayın, pişman olmayın. Herkesin hayatı şu anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde bu siyasetçiler tarafından kısıtlanmaya çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz pek çok Avrupa ülkesi kapanmaya başlayacak, başladı nitekim, ama kapanan ülkelerin sayısı da artacak. Merkel Almanya'da artık emekli oldu. Artık Merkel geriye doğru baktığında bu son 2 yılda bence büyük bir başarısızlığını görüyordur. Eğer başarılı olsaydı şu an Almanya'daki vaka sayıları 100.000'e koşmazdı. Diğer siyasetçiler için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, aynı yorumu yapabiliriz. Bakalım Mevlam neyler, neylerse elbette ki güzel eyler. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da mutlak surette bunları videonun altına aşağı kısma yazın. Bunların hepsini tek tek okuyoruz. Bunun yanı sıra sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette yayınlarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Omikron denilen koronavirüsün yeni varyantı şu anda Avrupa'nın birinci gündem maddesi olmuş vaziyette. Ancak bu yeni varyantın belirtileriyle ilgili olarak pek çok bilim insanı şu anda net değil. Araştırmalar devam ediyor. Bildiğiniz üzere Güney Afrika'dan bu varyantın çıktığı ifade edilmişti. Güney Afrikalı doktorlar bu varyantın en özgün belirtileri ya da belirgin belirtileri olarak şunları söylüyorlar. Gribe benzer hafif eklem ağrısı, bunun yanı sıra iştahsızlık da bu virüsün en çok kendisini gösterdiği belirtiler olarak ifade ediliyor. Bu varyantın insanlar üzerindeki etkileriyle ilgili olarak da Avrupa'daki doktorlar da çok önemli açıklamalar yaptılar. Bunları da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da Profesör Doktor Karl Lauterbach kendisi koronavirüs konusunda önemli çalışmaları bulunan çok önemli bir profesör ve şunları söylüyor. Diyor ki, Omikron varyantının bir yılbaşı hediyesi olabileceği ve hatta pandeminin sonunu hızlandırabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Yani Alman profesör belki de bu işi bitirecek diyor bu son varyant olarak. Yine Alman profesör bu yeni varyantla ilgili olarak şunları söyledi. Omikron varyantının Başak proteininde 32 mutasyonu var. Yani bu mutantın 32 ayrı türü var. Delta varyantının 2 kadar etkisi bulunuyor. Bu durum çoğu solunum virüsünün evrimine paralel olarak koronavirüsün daha sık enfekte etmek
ve ancak az ölümcül olmak için evrimleştiği anlamına gelebilir dedi. Yani Türkçesi şu: daha hızlı yayılacak ancak ölümcül olup olmaması ile ilgili soru işaretleri oldukları belirtiliyor. Diğer taraftan İngiltere'den bir açıklama geldi. İngiltere'de Profesör Doktor Paul Hunter bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Bu virüsün mutlak surette en yaygın virüs olduğunu söyleyebiliriz dedi. Daha önceki delta vesaire varyantlara göre daha da etkili olduğunu ifade etti. Bununla birlikte bilim insanları uzun zamandır koronavirüsün ortadan kaldırılmasının pek mümkün olmadığı, bunun yerine daha hafif bir soğuk algınlığı benzeri virüse evrimleşeceği konusunda da açıklamalar bulunuyor. Ancak bilim insanları omikron varyantının ne tür etki yaratacağını belirlemek için en az bir aya ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Araştırmacılar ayrıca omikronun endişe verici mutasyonlarının onu delta'dan daha bulaşıcı hale getirip getirmeyeceği ve aşılara karşı direncin gerçek dünyayı etkileyip etkilemeyeceğini anlamak için yine en az 3 hafta çalışmak gerekiyor dediler. Değerli izleyicilerimiz, bakın, insanoğlunun gelmiş olduğu bu nokta gerçekten çok üzücü bir nokta. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgın karşısında bilim insanlarımızın maalesef çaresiz olduğunu, alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayısının çok hızlı bir şekilde dünyanın pek çok noktasında arttığını ve deneme yanılma yöntemiyle yol gidildiği yorumunu yapabiliriz. Maalesef önümüzdeki günlerde Avrupa'da durum daha da ağırlaşacak. Bunu söyleyenler bilim insanlarımız. Yani moral bozmak için ya da felaket tellallığı yapmak için tabii ki konuşmuyoruz. Ortada bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar var. Benim öğrendiğim en önemli şey şu: bu zaman zarfı içerisinde maalesef bilim insanlarımız her biri neredeyse ayrı ayrı görüşlerde. Siyasetçilerimiz her biri ayrı ayrı görüşlerde. İnsanların kaderleri bu siyasetçilerle bilim adamlarının, bilim insanlarının eline terk edilmiş vaziyette. Sıvılarla ilgili olarak biliyorsunuz tüm dünyada şöyle bir etik duruş var. Yakında değişeceğine inanıyorum. Nedir bu etik duruş? İsteyen olur, isteyen olmaz. Ama öyle bir noktaya gelindi ki bu sıvıları vurmayanlar bu işin baş sorumlusu olarak ilan edildi. Hiçbir siyasetçi ya da hiçbir bilim insanı kendi yapmış olduğu hatalardan bir damla dahi üzerine alınmak istemiyor. Bütün suç bu sıvıları vurdurmayanlarda. Hiç kimse de sormuyor, soramıyor ya da böyle bir imkan oluşmuyor. Neden her şeye rağmen, alınan tedbirlere rağmen vaka sayısı ta en başa döndü? Böyle bir soru da yok. Cevap zaten hiç yok. Herkesin konuştuğu tek bir şey var. Şimdi omikron belirtileri, işte bu sıvılar omikrona karşı yeni koronavirüsün mutant hali biliyorsunuz Güney Afrika'dan yayıldı. Buna karşı bu sıvılar etkili mi değil mi? Başka bir şey yok arkadaşlar. Yok. Hiç kimse geçmişte alınan işte karantinalardı vesairelerdi, bunlarla ilgili de tek bir soru sormuyor. Neden diye soru sormak yasak herhalde arkadaşlar. Ben buradan defalarca anlattım, anlatmaya çalışıyorum. Bakın, benim derdim şu: İnsan sağlığı gibi kutsal ve özel bir konuda herkesin hür iradesiyle ve bu insanların hayatlarını kısıtlamadan karar vermesi gerekiyor. Her konuda, tedavi konusunda, işte sıvı konusunda, aklınıza ne gelirse. İnsanlar maalesef öyle bir noktaya gelindi ki kollarından tutup bu sıvıları basacaklar psikolojisine girdiler. Çünkü günah keçisi olarak bu insanlar ilan edildi. Lafa gelince zorunluluk yok. Hiçbir şekilde bu sıvıları vurdurmasanız da bir problem olmaz. Yani yaşamınızla ilgili diyorlardı. Ama şimdi bir tiyatroya gidemiyorsun, sinemaya gidemiyorsun, iş yerinde mecbur. Bir de işin tabii test boyutları var.
Yani uçağa almıyor seni, onu yapmıyor, sınırları kapatıyor, sınır dışı ediyor vesaire. Sana diyor ki zorunlu değil ama ben seni eve hapsettim diyor. Aslında bu sıvıları vurdurmayanlara verilen bir hapis cezası. Şimdi birilerine şunu söyleyecek olabilir. Çok abartıyorsun. Arkadaşlar, siyasetçilerin söylediklerine son bir yıl içerisinde bir bakın bakalım. Bir yıl önce söylediklerini bugün inkar ediyorlar. Anlatmış olduğum konu tamamen siyasetçilerin insanların hayatlarını, sağlıklarını hiçe saymalarıyla ilgili bir konu. Yoksa sıvı karşıtlığı falan değil arkadaşlar bu. Akşam başka bir şey söylüyorlar, sabah başka bir şey söylüyorlar. Şimdi Almanya'da 2 kişi tüm sıvıları tam olmasına rağmen omikron virüsüne yakalandılar. Yani sıvılarını, 2 doz sıvılarını vurdurmalarına rağmen. Hadi açıklayın o zaman. Bakın bu haber Reuters'ın geçmiş olduğu bir son dakika haberi. Almanya'da 2 kişi sıvıları tam olmasına rağmen omikron varyantının virüsüne yakalandılar. Hadi buyurun. Arkadaşlar sorumlu yok, muhatap yok. Sadece siyasetçiler çıkıp yaptıkları en güzel şey şu kadar kapattık demek, bu kadar yasak getirdik, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bu kadar, başka bir şey yok. Hiç kimse ya kardeşim bak bundan sen bugüne kadar bunları yaptın ama biz bir netice alamadık. Bundan sonra da bunları yaparsak bu işin bir garantisi var mı diye sormuyor. Böyle bir duruma geldik arkadaşlar. Siyasetçiler senin sağlığına karar veriyor. Sadece siyasetçiler. O ne derse onu yapacaksın. Bu kadar. Senin düşünmeye, yargılamaya, sormaya, soruşturmaya hakkın yok. Ne ama insan hakları, demokrasi, özgürlük naraları da atıyorlar bunlar ama. Avrupa'da milyonlarca insan sokaklara dökülerek bu salgınla ilgili alınan tedbirleri protesto ettiler. Şimdi siyasetçilerin neden bu insanları görmediğini, duymadığını sanıyorum daha iyi anlıyorum. Şöyle ki, bunlar dediler ki bu sıvılar işi bitirecek, gittiler milyarlarca euroluk sözleşmeleri bu sıvı üreten şirketlerle imzaladılar. Ve insanlığa şöyle bir psikolojiyle geldiler. Dediler ki biz bu işi bitirdik. Bitti bu iş dediler. Ama görüyoruz ki bu yapılan açıklamalar çok değil. Sadece 8-9 ay sonra ortaya, yani bugün çıktı ki doğru değilmiş. Eğer doğru olsaydı bu açıklamalar bugün vaka sayıları Almanya'da 100.000 olmazdı. Avusturya kapanmazdı. İngiltere yandım anam diye ortalıkta gezmezdi. Belçika hastanelerini doldurmazdı. Hollanda böylesine büyük bir krizin içerisinde olmazdı. Fransa'da yoğun bakımlar bu kadar yoğun olmazdı. Demek ki siyasetçilerin yapmış olduğu geçmişteki açıklamalar deneme yanılma yönteminin açıklamaları tutarsa. Tutmadı. Şimdi diyorlar ki mesela Profesör Doktor Uğur Şahin diyor ki yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz. Allah hayırlı etsin, mübarek etsin. İnşallah insanlığa bir katkısı olur. Şimdi bu geçmişteki şimdi mevcuttaki bu sıvılar da piyasaya çıkmadan önce aynı şeyleri söylüyordunuz. Bulduk, buluyoruz, işi çözüyoruz. Şimdi yine aynı. Bulduk, buluyoruz, işi çözüyoruz taktiği. Sözleşmeler imzalanıyor, paralar alınıyor. Sen sağ ben selamet. Olan kim oluyor? Garibim işte benim gibi sıradan insanları oluyor. Arkadaşlar gerçekten enteresan bir haldeyiz ya. Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuzu hayır etsin. Daha neler göreceğiz? Yani daha filme geçmedik. Bunlar reklam. Daha filme geçilmedi. Kıymetli izleyicilerimiz,
Sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında yorum bölümüne yazarak bizlerle paylaşın. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunları da lütfen sizlerden ricam aşağıya yorum bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı ve videomuzu da beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den bir son dakika açıklaması geldi. Leyen'in yapmış olduğu bu açıklama çok düşündürücü ve Avrupa'da yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Leyen şunları söyledi. Artık bu sıvıların mutlak surette zorunlu olarak insanlara vurulması gerekiyor dedi. Bir diğer ifadeyle sıvı olmayanlar bu koronavirüsün baş sorumlusu. Mutlak surette herkesin, tüm devletlerin bu sıvılarla ilgili olarak zorunluluk kararını alması gerekiyor dedi. Çünkü zamanla yarış yapıldığını ve önümüzdeki günlerde durumun ağırlaşacağını ifade etti. Ursula von der Leyen, kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'yi de pek sevmeyen, yapmış olduğu böyle demokrasiden, insan haklarından, insan sağlığının kutsiyetinden uzak açıklamalar herkesi bir kez daha düşünmeye sevk etti. Beni şöyle bir düşünmeye sevk etti. Hani bu sıvılar zorunlu değildi. Hani isteyen yaptırır, isteyen yaptırmazdı. Şimdi Avrupa Birliği'nde önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Ülkeler teker teker sıvı olmayı zorunlu hale getirecekler. Yine bazı ülkelerde para cezası var. Mesela Yunanistan'da 60 yaşın üzerindekiler eğer sıvı olmazsa para cezası ödüyorlar gibi. Lafa gelince insan haklarından, demokrasiden bahseden bu insanların bugün gelmiş oldukları bu nokta bunların aslında ne kadar aciz olduklarının da bir göstergesi. Eğer bugüne kadar almış oldukları tedbirler işe yarasaydı zaten vaka sayıları sanıyorum bu noktaya gelmezdi. Şimdi Ursula von der Leyen özelinde Avrupa'nın durumunu aslında ben şöyle görüyorum. Avrupa bu siyasetçilerin parmağının ucunda bir oyuncak olmuş durumda. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Deneme yanılma yöntemiyle de insanları bir şekilde zaptırap altına almaya çalışıyorlar. Şimdi insanların bir de tabii test boyutu var. Nedir bu testler? İnsanlar diyorlar ki kardeşim sen eğer bu testleri yaptırmazsan ben seni işten çıkartırım. Tazminatta ödemem. Ya test ya iş diyor. İnsanlar bu testleri yaptırmak zorunda kalıyor. Cebinden bazı ülkelerde paralar ödüyor. Ama gelinen noktada alınan tüm tedbirlere rağmen bugün Avrupa'daki vaka sayısının patladığını görüyoruz. Hastaneler doluyor. Mesela Almanya'da Bavyera eyaletinde yoğun bakımlar doldu. Başka eyaletlere sevkler yapılıyor. Hollanda'da pek çok yerde hastaneler doldu. Pek çok bölgeye, başka bölgelere hatta Almanya'ya bile sevkler var. Şimdi ben de soruyorum. Diyorum ki 2 yıl geçmesine rağmen siz hala hastane boyutunu aşamamışken şimdi alacağınız bu sıvılar zorunlu kararıyla bu işi çözeceğinizi mi sanıyorsunuz? Çözülecek mi? Bunun garantisi var mı? Hadi mesela Almanya'da şu an 25 milyon kişi bu sıvıları vurdurmadı. Yarın sabah karar çıktı. Sıvıları vurdurmak zorunlu dendi. 25 milyon kişiye de bu sıvılar vuruldu. Peki bu iş bitecek mi? Eğer bitecekse herkes vurdursun. Bunun bir garantisi var mı? Yine Almanya'da Omikron varyantı, yeni bu varyant biliyorsunuz, Güney Afrika kökenli. Sıvıları tam olan
2 kişiye bu virüs bulaştı. Omikron virüsü. Bunun neyle izahatı var? Arkadaşlar, konuşmak istediğimiz çok konu var bu konuyla ilgili ama bazı şeyleri konuşuyoruz, bazı şeyleri maalesef konuşamıyoruz. Konuşmuyoruz değil, konuşamıyoruz. Ama insan sağlığı gibi özel bir konuda siyasetçilerin daha anlayışlı, daha saygılı bir şekilde konuşması gerektiğine inanıyorum. Almanya'da önümüzdeki günlerde bu sıvıları vurdurmayan 25 milyon kişiyi eve hapsedecekler arkadaşlar. Bu açık, net bir şekilde ortada. Diğer ülkelerde de aynı uygulamalar tek tek hayata geçecek. Önce Almanya'yı bekliyorlar zaten. Sonra Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa göreceksiniz. Diğer ülkelerde tek tek bu yasakları hayata geçirecekler. Ama hiç kimse de bu konuyla ilgili olarak işin özünde taşın altına elini sokmayarak sorumluluk almıyor. Herkes kaçak dövüşüyor. Şimdi 2 yıla aşkın bir süredir hayatımızda olan bu virüsle ilgili olarak siz siyasetçilerin almış olduğu kararların hepsinin doğru olduğuna inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü Hatice'ye değil neticeye baktığımda bugün bu koronavirüsle ilgili vaka sayısı geçen yıldan daha çok olduysa, hızlı bir şekilde artmaya devam ediyorsa bir başarıdan söz etmemiz inanın ki mümkün değil. Siyasetçiler de bunu çok iyi biliyorlar ama işte oyla ayakta kaldıkları için çıkıp bunu itiraf edemiyorlar. Bu sıvıları bulan insanlara da, bilim insanlarımıza da benim birkaç sorum olacak. Bunlardan bir tanesi. Madem bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce bu işin çözümüydü, formülüydü, ne oldu? Ne oldu? Bundan sonra ortaya çıkabilecek varyantlarla ilgili olarak elinizdeki ya da bulacağınız, evet bulduk diyeceğiniz sıvılar bu işi çözecek mi? Deneme yanılma yöntemiyle bu işler olmaz. Her şey başa dönmüşken, bir yıl önceye dönmüşken ortada sorulması gereken çok soru var. Maalesef siyasetçiler duymuyor, görmüyor, bilmiyor. Ben bunları anlatırken sakın beni yanlış anlamayın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Lütfen doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Ama kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'nın başkentlerinde sokaklara dökülen bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto eden insanların mutlak surette bu siyasetçiler tarafından dinlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu insanlar ne istiyorlar? Bugüne kadar sokaklara dökülen polislerden joplar yiyen bu insanlar hiçbir şekilde dinlenmedi, dinlenmek istenmedi. Bu insanlar sizden para mı istiyor? İş mi istiyor? Aş mı istiyor? Ne istiyorlar? Neden sokaktalar? Evet. Kıymetli izleyicilerimiz bakın Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Omikron varyantıyla ilgili olarak bir çalışma yürütüyoruz. Yeni bir sıvıyla karşınızda olabiliriz dedi. Ve önümüzdeki 4 ayın çok sıkıntılı geçeceğini ifade etti. Arkadaşlar, geçen yılda aynı şeyleri anlatıyordum ben size. Bu siyasetçiler ve bilim insanları yine aynı şeyleri söylüyorlardı. Yine vaka sayıları yüksekti, şu an daha da yüksek. Almanya'da yaklaşık 55 milyon insan şu an sıvılanmış ve ortada da 100 bine yakın vaka var. Tabii ki doğal olarak soruyoruz. Neden? Alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayısı
Neden? Çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Kapanmaya rağmen, sıvılamaya rağmen, maskeye, mesafeye, okulların kapanmasına, iş yerlerinin kapanmasına rağmen gelinen bu durum, emin olun ki ileride tarih yazanlar tarafından daha çok eleştirilecek. Umut ediyor ve bekliyoruz ki insanlık bu salgının elinden bir an önce kurtulur. Hayatını kaybeden insanlar var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ciddi anlamda sağlık sorunları yaşayanlar var. Onlara da Allah'tan şifa diliyorum. Ben burada bütün insanlık için aslında bu soruları soruyorum. Ve diyorum ki artık yeter. İnsanların psikolojileri bozuldu. Sağlıkları bozuldu, sosyolojileri bozuldu, her şey, ekonomileri vesairesi hepsi bozuldu. Yeni bir dünya düzeninin içerisine çoktan girdik. Bakalım daha neler göreceğiz. İnşallah sonumuz hayır olur. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler de mutlak surette görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam, lütfen videolarımızı beğenelim ve mutlak surette de kanalımıza abone olalım. Kıymetli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir son dakika haberimiz var. Merck adlı ilaç firması koronavirüse karşı etkili olan bir hap bulduğunu ve bu hapla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde onay alacağını ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, bu gelişmeyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Merck adlı firmanın bulmuş olduğu, ortaya çıkarmış olduğu bu hapın özellikle yaşlılar ve astım ya da obezite gibi sağlık problemleri olan hafif ve orta şiddette COVID-19 hastalarına tavsiye edilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan uzmanlar ilacın doğum problemlerine yol açma riski nedeniyle hamileler tarafından kullanılmaması gerektiğinin de önemli altını çizdi ve FDA'ye, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm gıda ve ilaçlarla ilgili onayı veren kurumun adı FDA. İlacın kadınlara hamilelik testinden sonra reçete edilmesi konusunda çağrıda bulunuldu. Uzmanların büyük bir bölümü ilacın klinik deneylerin kapsamadığı aşılı kişiler üzerinde kullanılmaması gerektiğini de belirtti. Havaların soğumasıyla beraber vaka sayısında artış görülen ve COVID-19'un Omikron varyantının da çıkmasının beklendiği Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ilacın virüse karşı mücadelede faydalı olabileceği iddia edildi. İlaç firması Merck ise yeni varyant üzerinde test edilmemiş olan bu ilacın diğer varyantlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak Omikron üzerinde de etkili olduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Şirket geçen hafta klinik denemelerin nihai sonuçlarına göre ilacın yetişkinlerde hastaneye yatma ve ölüm riskini ilk açıklamalardaki gibi %50 değil %30'a düşürdüğünü ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Pfizer'da, BioNTech'in ortaklarından, biliyorsunuz bu aşıyla ilgili ortaklarından bir ilaç bulduğunu, hap bulduğunu kamuoyuyla paylaşmış, FDA'ya da ona için başvurmuştu. Şimdi arkadaşlar, enteresan bir durum. İnsanlığın geldiği noktayı, insan sağlığının, insanın kaderinin bu insanların eline nasıl terk edildiğini gösteren bir haber. İlacı bulan firmanın yetkilisi diyor ki, daha önceki virüs türlerinden hareketle onlara faydası var bu hapın. Bundan sonrakilere de faydası olacağını düşünüyoruz diyor. Düşünüyoruz diyor. Mevcuttaki sıvıların bu omikron üzerinde ne kadar faydasının olacağı da bilinmiyor. Bir tanesi çıkmış diyor ki, ben buldum diyor, daha öncekiler üzerinde etkili, bundan sonra ortaya çıkabilecek varyantlar üzerinde de etkili olabilir diyor. Bakın hep cakcuk. Ama bunlar onay almak için ilgili kuruma başvuruyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, geldiğimiz nokta, gülüyorum, şunun için gülüyorum, gerçekten çok komik. İnsan sağlığı gibi özel ve kutsal bir konuda
birileri para kazanacak diye, birileri kesesini dolduracak diye bir tiyatro oyununun içerisine atılmış vaziyetteyiz. Bizler insanlar, sade vatandaşlar, elimiz kolumuz adeta bağlanmış. Hiç kimse bu sıvıların, bu bulunan hapların olumsuz bir şeye yol açabilme ihtimalini konuşmuyor. Gizemli, sihirli bir sıvı, sihirli bir hap varmış gibi sürekli kamuoyuna medya aracılığıyla haberler pompalanıyor. Sonra da siyasetçiler, ülkeleri yönetenler bu şirketlerle anlaşmalar yapıyor. Paraları veriyor. Yani senin benim paramı veriyor. Bu şirketlerin kesesini, kasasını dolduruyor. Sonra da diyorlar ki ya olmadı diyorlar, yeni bir varyant çıktı diyorlar. Peki sürekli mutasyona uğrayan bir virüste karşı karşıyayız. Anlaşıldı. Çok güzel. Bilim insanlarımız öyle diyor. Nereye kadar? Ne zamana kadar bu sıvıları vuracağız? Bu hapları içeceğiz? Bir sonu var mı arkadaş? Bir tarihi var mı? Bilen biri varsa lütfen videonun altına yazsın. Ben kendi görüşümü açıklayayım. Ölene kadar, mezara girene kadar bu sıvıları her 6 ayda bir vurduracağız. Bu net. Bir de işin tabii test boyutu var. Testlerden de birileri paraları kazanıyor. Hızlı test, yok antijen, yok oydu buydu vesaire derken. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. İnsanoğlu maalesef özellikle bu sıvı ya da ilaç firmalarının elinde bir oyuncağa çevrilmiş vaziyette. Bir oyun oynanıyor. Başrollerinde de bizler varız. Sen ve ben ve diğer insanlar. Bizim mutlak surette sormuş olduğumuz bu ne zamana kadar sorusuna birilerinin cevap vermesi gerekiyor. Sürekli bir bilinmezlik, sürekli kaçak, göçek cevaplar. Alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayısı bugün geçen yılla aynı orana geldiyse, yani bu kadar aşılanmaya rağmen bu noktaya geldiyse mutlak surette sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Ben bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Sıvı konusu, hap konusu falan herkesin kendi karar vereceği şeyler. Doktorunuza danışın diyorum. Ama önümüzdeki günlerde bu iş dünyanın pek çok ülkesinde Avrupa başta olmak üzere zorunlu hale gelecek. Sıvı olmak zorunlu olacak. Çok değil, kısa bir süre sonra göreceksiniz ya da çok büyük para cezaları verecekler. Söze gelince zorunlu değil. İster olursun, ister olmazsın. Bu sana kalmış bir şey. Kıymetli izleyicilerimiz, gerçekten çok üzülerek anlatıyorum bu haberleri. 2 yıldır hayatımızdan maalesef çıkmadı. Çıkmak bilmiyor. Benim burada anlatmak istediğim konu aslında özetle şu. Bizim sağlığımız birilerinin maalesef para kazanacağı bir sektör haline gelmiş. Benim, senin sağlığın onların para kazanacağı bir işletme adeta. Olmadı şunu iç, olmadı bunu iç. Zaten dünyada bu ilaç firmalarının neler yaptığını çok iyi biliyoruz. İlaçlarını satabilmek için kimlere ne baskılar yaptıklarını, nerelere paralar harcadıklarını çok iyi biliyoruz. Zamanı gelince bunları da tek tek elbette anlatırız. Bakın, onurlu, gururlu ve yapmış olduğu mesleği kutsal olarak gören doktorlara buradan birkaç söz söylemek istiyorum. Sizler insanların sağlıklarını emanet etmiş olduğu çok özel meslekleri yapan değerli insanlarsınız. İlaç firmalarının köleleri olmayı kabul etmeyin. Bu sadece
mevcut içinde bulunduğumuz salgın dönemi için söylenen bir şey değil. Sizi bir kongreye, bir tatile, bir uçak biletine tav edip o ilaçlarını, o firmanın ilaçlarını yazmayı reddedin arkadaşlar. Maalesef pek çok sağlıkçı, özellikle hekimler ilaç firmalarının kölesi haline gelmiş vaziyette. O firmalardan aldıkları tatillerde, yok işte paralarda, oydu buydu, bunlar sayesinde mutlu oluyorlar ama o firmaların da ilaçlarını yazıyorlar hastalara reçete olarak. Bu vicdani değil, bu ahlaki değil. Faydalı olan varsa yazın ama size bu tarz hediyeler, bu tarz promosyonlar verenlerin ilaçlarını bilakis yazdığınızı gözlemliyorum. Bu işin eğer inanıyorsanız elbette ki bir de ahireti var. Bilinmeyen, ne olduğu henüz araştırılmamış, bana göre pek çok ilaç maalesef bu ilaç firmalarının sağlık sektöründeki ağırlığından dolayı insanlara kullandırılıyor. Bakalım önümüzdeki dönemlerde daha neler göreceğiz. Sizler de bu konudaki görüşlerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları yine yorum bölümüne yazın. Sizlerden bir ricam var. Mutlaka videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı istirham ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Omikron adlı koronavirüsün yeni mutandı dünyayı şu anda kasıp kavuruyor. Bilim insanları, siyasetçiler bunun üzerinde hararetle çalışıyor. Pek çok bilim insanı anlamaya çalışıyor ancak ortada henüz somut bir veri yok. Yani bu mutantla ilgili olarak nasıl bir netice ortaya çıkacak, belirtileri kesin olarak nedir, bunlar bilinmiyor. Bilinen Güney Afrika'da ortaya çıktı ve siyasetçilerin de almış olduğu bazı kararlar var. Nedir? Bu ülkelere seyahatleri yasaklıyorlar. Bunun yanı sıra Avrupa'da pek çok ülke yakında sınırlarını kapatmak zorunda kalacak. Çünkü hızlı bir şekilde koronavirüs vakalarının sayısı artıyor. Maalesef hayatını kaybeden insanların da sayısı artıyor. Tam bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nden, İsviçre'den bir son dakika açıklaması geldi. Devletlerin almış oldukları bu kapanma kararlarının, seyahatleri engelleme kararlarının çok yanlış olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü'nden, bu mutantla ilgili ve alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsün omikron varyantının çıktığı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının varyantın küresel yayılımını önlemek için çözüm olmadığı uyarısında bulunuldu deniliyor. Örgütten yapılan açıklamada omikron varyantına ilişkin uluslararası camiaya çok önemli tavsiyelerde bulunuldu. Varyanta ilişkin son gelişmelerin Dünya Sağlık Örgütü Sekreterliğince yakinen takip edildiği belirtilerek varyantın ilk ortaya çıktığı Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botswana'nın uluslararası sağlık tüzüğü uyarınca omikron vakalarını hızlıca tespit edip raporlayarak başarılı mücadele sergiledikleri vurgulandı. Omikron varyantını endişe verici olarak tanımladıklarını kaydederek ülkelerin takip ve dizilim hizmetlerini geliştirmesiyle vaka sayısının artmasının beklendiği uyarısında bulunuldu. Açıklamada yeni varyant sebebiyle ilgili ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere, seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler bu tedbirleri delillere dayalı ve risk esaslı bir yaklaşımla almalıdır diyor. Yani ortada herhangi bir şey yok. Siz bu ülkelere seyahatleri ya da başka ülkelerden ülkenize gelecek olan insanları neden kısıtlıyorsunuz diyorlar. Bazı ülkelerin varyantın çıktığı ülkelerden uçuşları tamamen durdurması kararına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü şunu söylüyor. Diyor ki, tam seyahat yasakları varyantın uluslararası yayılımını önlememekle beraber insanların günlük hayatı ve geçimi için külfet olacak, aynı zamanda salgına karşı küresel mücadeleyi olumsuz etkileyecektir diyor. Kıymetli izleyicilerimiz, burada bakın Dünya Sağlık Örgütü de şunu söylüyor.
Bu kısıtlamaların bu işe faydası yok. Benim şahsi fikrim, bu seyahat yasaklarıyla ilgili şahsi fikrim de Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediklerinin yönünde aynı şeyleri düşünüyorum. Şimdi ortada bir yasakçı zihniyet var. O kadar çok yanlış kararlar aldılar ki bu siyasetçiler artık ben garipsemiyorum. Aç kapa oyunu oynadılar. Defalarca yasaklar getirdiler. Yok o dediler, bu dediler derken deneme yanılma yöntemiyle bizim, senin, benim sağlığıyla ilgili bu hokkabazlar, siyasetçiler kararlar aldılar. İşini dürüst yapanlara bir sözümüz yok. Bu yanlış kararlara alanlara bu sözlerimiz. Bakın. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki biz daha bu virüsü bilmiyoruz. Etkisini bilmiyoruz, nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Siz insanların hayatlarını daha ortada doğru düzgün bir şey yokken bir panikletiyorsunuz, iki insanların hayatlarını kısıtlıyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü yine çok önemli bir noktaya temas etmiş ve şunu söylemiş. Demiş ki insanların özellikle ekonomik anlamda hayatlarını kısıtlamayın. Bakın arkadaşlar. Bu siyasetçiler şunu yapıyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen kapanacaksın. Evinden dışarıya çıkmayacaksın. Zaten amaçları bu. En kolay aldıkları karar da bu bence. Peki bu zaman zarfı içerisinde yeteri kadar sosyal yardım yapıyor musun? Adam evinde kapalı. Bir yere çıkamıyor. Tüketimi artıyor. Daha fazla gıda tüketiyor. Daha fazla elektrik harcıyor. Daha fazla doğalgaz yakıyor ısınmak için vesaire. Enerjiyi daha fazla kullanıyor. Peki iyi güzel. Herkes kapandı, kapanıyoruz. Tamam, sorun yok. Bu insanların ekonomik anlamda hayatlarını kolaylaştıracak hangi kararlar aldınız? Şu anda Avrupa'da geçen yıla oranla gıda tüketimi daha fazla, fiyatlar da fazla. Resmi rakamlara göre Avrupa şu anda büyük bir enflasyon savaşının içerisinde. %4,9 olarak açıklandı Avrupa genelinde ortalama. Almanya'ya bakıyoruz aynı. Fransa, Hollanda, İsveç gibi ülkelerde durum aynı. Ama her ne hikmetse insanların hayatlarını kısıtlayan bu siyasetçiler iş paraya gelince hemen köşeden sıvışıp kaçıyorlar. Emekliye ne kadar sosyal yardım yaptınız bu zaman zarfı içerisinde? Ne kadar arttırdınız almış olduğu sosyal yardımı? Sıfır. İşçiye ne kadarlık sosyal yardım yaptınız bu dönemde? Almış olduğu sosyal yardımları ne kadar arttırdınız? Sıfır. Ev hanımına ya da diğer insanlara ne kadarlık yardım yaptınız? Sıfır. Sadece esnaflara geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir yardımda bulunuldu. Geriye kalan hiç kimseye tek kuruş verilmedi. Şimdi kararlar alıyorsunuz. Tamam kapanalım. Yasaklar tamam yasaklar. Sorun yok tamam. Peki bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, ne tüketecekler? Konuşmuş olduğum ülkeler arkadaşlar bakın dünyanın en zengin ülkeleri. Almanya'yı konuşuyorum, Fransa'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, İsveç'i, İsviçre'yi konuşuyorum. Norveç'i konuşuyorum, İngiltere'yi konuşuyorum. Baktığımız zaman bu siyasetçiler bu kolay kararlar alıyorlar ya. Kasaları kilitlemişler. Aman bir kişiye bir kuruş para vermeyelim psikolojisindeler. Şimdi bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Avrupa'nın tamamında yeni vergiler gelecek. Bu koronavirüs döneminde alamadıkları vergileri senden benden alacaklar. Göreceksiniz o verdikleri sosyal yardımlar işte yok korona tazminatı adı altında ödedikleri paraların hepsini teker teker vatandaştan alacaklar. Yeni zamlar geldi zaten hani söylemeye gerek yok. Özellikle enerji alanında elektrik, doğalgaz gibi insanların bu dönemde kış aylarında daha çok kullanmış oldukları enerjilerin fiyatları %35 civarında ortalama artmış vaziyette. Maaş aynı, sosyal yardım aynı, faturalar artmaya devam ediyor. Peki siyasetçiler bu durumu bilmiyor mu sizce? Benden senden daha iyi biliyorlar. Halkın içinde bulunduğu bu durumu, sıkıntıyı. Ama görmek, duymak istemiyorlar arkadaşlar. Siyasetçilerin işi bu.
Seçime kadar kralsın, paşasın. Seçimden sonra kapıya koymaz seni. Bu işler böyle. Şimdi Almanya'da yeni hükümet kuruldu. Konuştukları tek şey ne biliyor musunuz? Özünde. Nasıl daha çok vergi toplarız. Göreceksiniz. Almanya'dan beni izleyenler önümüzdeki aylarda çalışandan daha fazla vergi alacaklar. Diyorlar ki şimdi bu yeni hükümet. Biz diyorlar çalışanların saat ücretini en az 12 euroya yükselteceğiz diyorlar. Tamam güzel. 12 euroya yükseltecekler. Peki sizden ne alacaklar, hiç bunları düşündünüz mü? O 12 euroyu yapacak, sağ cebine koyacak, sol cebinden de vergi olarak alacak. Zaten ben Avrupa'yı gerçekten bazen anlamıyorum. Şimdi emekli almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyor. İşçi almış olduğu, eğer sosyal yardımlar yoksa zar zor geçiniyor, geçinmiyor. Şimdi bu insanlar ne yapıyor geçinemeyenler? Sosyal yardıma gidiyor değil mi? Diyor ki bana şu kadarlık işte çocuk parası ver, şunu ver, bunu ver diye yardım alıyor haklı olarak geçinemediği için. Aç mı kalacak? Şimdi sen vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmişsin. Vatandaş kapıdan ayrılmıyor. Kardeşim belli zaten geçinemediği. Sen sosyal yardım yapacağına adam gibi maaş versene. Şimdi Avrupa'nın pek çok noktasında emekli olan vatandaşlarımız almış oldukları emekli maaşıyla geçinemiyor. Ne yapıyorlar? Türkiye'ye gidiyorlar. Hiç olmazsa euro diyorlar 15 lira oldu. Daha güzel geçiniriz diye haklı olarak Türkiye'ye gidiyorlar. 6-7 ay kalıyorlar, sonra dönüyorlar, geliyorlar vesaire. Şimdi belli vatandaş geçinemiyor. Bir taraftan sosyal yardım veriyor, bir taraftan da maaşlardan daha fazla kazanç vergisi alıyor. Ortada böyle saçma bir durum var. Ya geçinemediği için senden, para alan adamdan sen daha fazla vergi alıyorsun. Demokrasi, insan hakları, işte barınma hakkı gibi şeyler arkadaşlar sadece sözde. Avrupa'da şu anda pek çok yerde konut sıkıntısı yaşanıyor. Ev fiyatları uçmuş vaziyette, kira fiyatları uçmuş vaziyette. Hiçbir siyasetçi çıkıp ben bu işi böyle böyle çözeceğim diyor mu arkadaşlar? Yok. Özellikle büyük şehirlerde Avrupa'da ev yok. Uçmuş vaziyette fiyatlar. Vatandaş eğer evinden çıkmak zorundaysa yandı. Yandı, en az %30 daha fazla kira ödeyecek. Ev almak isteyenler geçen yılla bu yıl arasında ev fiyatları yine en az %30 arttı. Siyasetçiler bunlarla ilgili bir şey söylüyorlar mı arkadaşlar? Duydunuz mu hiç? Gördünüz mü? Yok. Olmaz ki. İşlerine gelmiyor. Merkel 16 yıl boyunca Almanya'yı yönetti. 16 yıl önce de Almanya'da konut sorunu vardı. Bugün de var. Ne yaptı? Hiçbir şey. 10 yıldır Hollanda'da Rutte başbakan. 10 yıl önce de Hollanda'da konut sorunu vardı. Kaç tane konut yaptı? 0. Ev yok kardeşim ortada. Ev yok. Ev. Niye üzerine basa basa söylüyorum? İnsanların en temel insani hakkıdır. Barınma ihtiyacı. Sen baktığımız zaman diyorsun ki demokrasi bende gelişti, insan hakları gelişti, sosyal yardımlarım var. O var, bu var. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesiyim diyorsun. Vatandaşına en temel barınma hakkını bile sağlayamıyorsun. Bu mu arkadaşlar sizce? Demokrasi, insan hakları bu mu? Daha fazla vergi almak mı? Vatandaş geçen yıla göre daha fazla kira ödemesi midir sosyal devlet olmak? İyi yanları var mı? Var tabii ki. İyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Ama bakın artık siyasetçilerin şunu bilmesi gerekiyor. Yeni bir dünya düzeni başladı. Kiralar pahalı, gıda ürünleri pahalı, çarşıda, pazarda fiyatlar uçmuş vaziyette. Siyasetçilerin bu yeni dünya düzenini kabul etmeleri gerekiyor. Her gün fiyatlar artıyor ama vatandaşın almış olduğu para, sosyal yardım aynı. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da yazın. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra sizlerden ricam lütfen bu yayınımızı beğenerek kanalımıza abone olmanız, daha fazla insana ulaşabilmeniz için bunu sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'den çok önemli açıklamalar var. Bildiğiniz üzere
Uğur Şahin uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu. Hiçbir açıklaması yoktu. Özellikle Almanya'daki artan vaka sayılarından sonra maalesef hiçbir açıklama yapmamıştı. Her şeye rağmen, yani tüm tedbirlere rağmen, sıvılanmaya rağmen bu vaka sayılarının neden arttığı yönünde bir yorum yapmaktan kaçınmıştı, görünmemişti. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci nihayet ortaya çıktı. Özellikle Omikron denilen koronavirüsün yeni varyantı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptılar. Yeni sıvılar olup olmadığını, bundan sonra insanlığı neler beklediğini ve bundan sonra neler yaşayacağımızı tek tek anlattılar. Bakalım neler söylediler. Değerli izleyicilerimiz, Uğur Şahin'in yapmış olduğu açıklamanın en önemli satır başları şunlar. Şunları söylüyor. Diyor ki, yeni omikron varyant nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Aslında bu bir itiraf. Diyor ki, tekrar ediyorum bak, aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz. Ne demek bu? Bu aşılar, bu sıvılar değerli izleyicilerimiz yeni mutanta karşı beklenildiği, istenildiği kadar etkili değil. Yaptığı tek bir şey var. Ağır hastalıktan koruyor diyor. Yakalanmayı engellemiyor. Devam ediyoruz. Aşının iki düzeyde koruma sağladığını belirten Uğur Şahin, ilkinin antikor, ikincisinin de T hücreleri denilen bağışıklık hücreleri olduğunu ifade ediyor. Ve devam ediyor. Aşı ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor. Üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir korunmanın sağladığına eminiz diyor. Yani diyor ki bu işten %100 korumuyor arkadaşlar diyor bu sıvılar. Ağır hastalıktan koruyor diyor. Yani hafif atlatmaya neden oluyor diyor. Peki Almanya'da halkın yaklaşık 55 milyonu aşılanmasına rağmen neden bu kadar vaka sayısı hızlı bir şekilde arttı? Bakın ne diyor. Almanya'da aşı olmayanların oranının yetişkinler arasında %15-20 arasında seyrediyor olması salgının üstesinden gelinmesini etkiliyor diyor. Bulaşma oranı ve hastalık vaka sayısı aşı olmayanlar arasında artış gösterdi. Vaka sayılarının aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Devam ediyor Uğur Şahin. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Yani diyor ki aşı olmayanlar yoğun bakım adayı. Mutlaka hatırlatma dozu gerekli. Özellikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha fazla koruma sağlıyor. 3. doz ile %97 koruma sağlanıyor. Omikron'dan bağımsız olarak 3. dozu en kısa zamanda olmanızı tavsiye ediyorum diyor. Devam ediyor Uğur Şahin. Aşının yan etkisi olup olmadığı sorunusuna şöyle cevap veriyor. Yapılan araştırmalara göre yan etki görülmediğine dikkat çekerek kanser hastalarında gördüğümüz mRNA bazlı aşılar tekrar edilerek veriliyor. Bunda herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını görüyoruz. Düzinelerce kanser hastasına bunu uyguladık. Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir diyor. Aşı konusunda tereddütü olanların ikna edilmesi gerektiğinin altını çizen Uğur Şahin, en başarılı aşılardan birisi bizim bulmuş olduğumuz bu aşı diyor. 3 milyar kişiye yapılmış olacak. 150 ülkede yapılan bir aşı. Almanya'da daha yaşlı olan kesimin %80'i olmuş. Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor. Aşının insanlara yardım ettiğini görmek mutluluk verici. Her aşı olan ile birlikte mutluluğumuz artıyor diyor. Uğur Şahin, Türkiye'de BioNTech'e bağlı
bir oluşum kurma yolunda Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek ancak sadece üretim tesisi değil yenilikçi gelişmelerin Türkiye'de uygulanması yapılabilir mi? Tüm hastaların üzerinde denenebilir mi? Bunlar desteklediğimiz fikirler. Şu an tamamen pandemiyle uğraşıyoruz. Gelecek yaz daha iyi değerlendirmede bulunabileceğiz. O zaman Türkiye'ye de gelmek istiyoruz. Türkiye bilim çevreleriyle görüşmek istiyoruz ifadelerini kullanıyor. Aşı konusundaki komplo teorilerini bildiğini belirten Uğur Şahin, bunların başka bir bilim dalının konusu olduğunu belirterek insanların soruları ve şüpheleri olabiliyor. Bu nedenle daha çok eğitim ve bilgi verilmesi gerekiyor. Yalan haberler, komplo teorileri ve yanlış anlamalara karşı toplumsal bir görev olarak medyanın bu doğrultuda çalışması gerekiyor. Eğitim verilmesi için yeni yolların, farklı kavramlar ve ifadelerin kullanılması gerekiyor diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Uğur Şahin açıklamaları bunlar. Peki mevcut tablo ile ilgili, yani koronavirüsün ciddi anlamda artmasıyla, yayılmasıyla ilgili olarak Özlem Türeci neler söylüyor? Bakalım, Özlem Türeci uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı ve açıklama yaptı ve şunları söylüyor. Diyor ki Özlem Türeci, 2012 yılından bu yana mRNA aşısı üzerinde çalışıyoruz. 2020 yılında pandemiyle beraber bunun aşıya dönüşmesi söz konusu oldu. Daha önce yüzlerce bireyde denediğimiz tecrübelerimizi pandemiye yansıtma olayı oldukça kolay oldu. Kanserde elde ettiğimiz bilgiyi olduğu gibi pandemiye odakladık. Şimdi Covid-19'da edindiğimiz bilgileri kanserle ilgili araştırmalara yansıtabileceğiz. Özlem Türeci, bilim insanları açısından gerçeğin öğrenildiği anın en mutlu an olduğunu vurgulayarak 20 bin kişi üzerinde aşının denenmesi ve bunun sonucunda çıkan %95 oranında başarıya ulaştığımızı öğrendiğimiz an, gerçeği öğrendiğimiz andı ve bu beni çok mutlu etti dedi. %95. Özlem Türeci, klasik aşıların yerini yeni teknoloji aşıların alıp almayacağı konusunda ise söz konusu geleneksel aşılar kendi amaçlarına göre iyi çalıştığında yeni bir aşı bulundu diye format değiştirmeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Özlem Türeci, mRNA teknolojisinin henüz aşı geliştirilmemiş alanlarda faydalı olacağını düşündüklerini ve malaria veya tüberküloz gibi alanlarda yeni bir platforma ihtiyaç olduğunu belirterek aşının olmadığı, aşının yeterli koruma sağlamadığı alanlarda yeni format tercih edilecektir diyor. Bundan sonra salgınların daha sık görülebileceği doğrultusunda bir kanaati olduğunu da belirten Özlem Türeci, dünyada hareketlilik had safhada ve artmaktadır. Hiçbir insanın daha önce gitmediği köşelere şimdi seyahatleri söz konusu. Patojenlere ulaşılıyor ve bu seyahatler sayesinde patojenler dünyada dolaşıyor. Önemli olan buna bizim hazırlıklı olmamız, bir sonraki pandemiye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Covid-19 ile beraber en iyi hazırlığı deneyimlemiş durumdayız diyor. Değerli izleyicilerimiz, Özlem Türeci'nin bu açıklamalarından ben şunu anlıyorum. Yeni bir salgın gelecek. Adı Covid-20 mi olur? Covid-25 mi olur? Bunu göreceğiz. Yani bir isim verilecek. Bu net bir şekilde anlaşılıyor. Yani insanoğlu daha uzun yıllar koronavirüsle mücadele edecek. Bu net bir şekilde anlaşılıyor. Hayatımızdan kısa bir zamanda aşılar çıkmayacak. Hayatımızdan kısa bir zamanda testler çıkmayacak. Kapanmalar, yasaklar kısa bir sürede bitmeyecek. Ben bunu anlıyorum. Artan vaka sayısının sebebi olarak ise aşı olmayanlar ilan edilmiş vaziyette. Özlem Türeci de Uğur Şahin de aynı şeyi söylüyor. Aşı olmayanların bu işin sorumlusu olduğu ifade ediliyor. Değerli izleyicilerimiz, bulunan bu sıvılar, alınan bu tedbirler görüyoruz ki istendiği gibi etki yapmadı. Şu anki vaka sayılarına baktığımızda geçen yılki bu dönemdeki vaka sayılarından daha fazla. O zaman ortada bir yanlışlık var. Ortada ciddi anlamda bir sorun var. Yanlış kriz yönetimi var. Koronavirüse yakalanan insanların bir kısmının
maalesef bu sıvıları vurduranlar olduğunu gözlemliyoruz. Bilim insanları bunları açıklıyorlar. Bunlarla ilgili de mutlak surette Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de açıklama yapması gerekiyor. Sürekli olarak şu olacak bu olacaktan ziyade ortaya çıkan tabloyu da sıvıları vurduran insanların neden yakalandığını da açıklamaları gerektiğine inanıyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bu omikron denilen yeni varyantla ilgili olarak neler yaşayacağız.